Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir kez daha karşınızdayız. Profesör Doktor Kardiyolog Osman Karakaya ile sizin merak ettiğiniz pek çok konuyu şu ana kadar konuştuk. Bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Metin Hocam, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Bu arada bugünkü yayında çok profesyonel bir görüntü sağlamış durumdasınız. Her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor. Anladığım kadarıyla profesyonel destek de alıyorsunuz. Bu vesileyle Sağ ol. bir kez daha size hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Burada bizi destekleyen arkadaşlarımız var. Onların yardımlarıyla, katkısıyla biz de elimizden geldiğince iyi bir görüntü sağlamaya çalışıyoruz Metin Hocam. Harika. Şimdi bu vesileyle hocam iki şey söylemek istiyorum. Birincisi her zaman olduğu gibi lütfen YouTube kanalımızı beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorumlara her zaman olduğu gibi en azından bir teşekkürler yazmayı ihmal etmeyin. Bu hem bizim kanalımıza çok büyük destek veriyor hem de algoritmanın daha fazla ilgi olduğunu görmesinden dolayı başka insanlara da bunu duyurarak onların da bu önemli programdan faydalanmasına yardımcı oluyor. Şimdi ikinci duyurumu yapmak istiyorum. Osman Hocam bu gördüğünüz estetik olarak da çok güzel gözüken açılarından ve kamerasından sonra artık şunu da söyleyebiliriz. Profesör Doktor Osman Karakaya kendi YouTube kanalında açmış bulunmakta. Kanalla alakalı linki açıklamalar bölümüne hemen koyacağım. Oradan girip Osman Hocam'ın kanalını da takip etmeye başlayabilirsiniz. Bu sizin sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki pek çok sorunuzu, kafanızdaki soru işaretleri cevaplandırabilecek bir kanal haline gelmesi, ileride büyüdükçe o da sağlıklı bir hayata destek verecek, yardımcı olacak bir kanal olacağını tahmin ediyorum. Hocam kanalı açtığınız hafta içinde şimdiden ben size tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Kanalınızla alakalı birkaç şey söylemek ister misiniz? Estağfurullah. Ben de çok teşekkür ederim Metin Hocam bu duyurunuz için. Biz de tabii elimizden geldiğince sizlerle yaptığımız programlara benzer içerikte yine etrafımızda arkadaşlarımızdan feedback yapan izleyicilerden, takipçilerden aldığımız sorular istikametinde ve bizim ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz konularla birlikte kanalımızı zenginleştirmeye inşallah biz de çalışacağız. Elimizden geldiğince güzel yayınlar yapmaya çalışacağız. Yalnız bu arada seyircilerimizin kafasında şöyle sorular olabilir. Artık siz Osman Hoca ile hiç beraber olmayacak mısınız diye düşünebilirler. Yok, zaman zaman bir araya geleceğiz yine Osman Hocam'la. Sizin merak ettiğiniz konuları biz de beraber soru cevap şeklinde karşılıklı konuşarak yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik böyle bir çalışmamız var. Enerjimizin, gücümüzün, zamanımızın yettiği kadar elbette ki. Hocam hızlı bir şekilde hemen bugünkü konumuza girelim. Ben Instagram sayfamda da bugün storylerde paylaştım. Dedim ki birazdan Profesör Osman Karakaya ile bir konu üzerine video çekimi yapacağız. O da hacamat konusu. Hacamat zaman zaman böyle benim bulunduğum bölgede de çok gündeme geliyor. Mesela deniyor ki şimdi Nisan ayı geldi, mevsim geçişleri var, hacamat yaptırmak lazım. Ya da birisi diyor ki başımda ağrı vardı, gittim hacamat yaptırdım. Ya da öteki diyor ki şurada çok iyi hacamat yapan birisi var, çok sağlıklı, ona gidebilirsiniz falan gibi. Yani bir şekilde hep gündemde bu. Hacamatın bir taraftan sağlık konusu konuşuluyor, öbür taraftan da tam ben nereden kaynaklandığını ben bilmiyorum. Bir din adamı değilim ama bir taraftan da sanki dini bir altyapısı var olarak karşımıza çıkarılıyor. Biz bu dini konuların dışında tıp hacamata ne diyor? Kimler hacamat yaptırabilir, kimler yaptıramaz? Hangi coğrafyada yaşıyorsanız hacamat yaptırabilirsiniz ya da yaptıramazsınız. Bu konuyu sizinle bugün biraz konuşmak istiyorum. İsterseniz böyle direkt olarak hacamat konusuna bir öncelikle giriş yapalım. Ne demektir? Sonra hacamatla alakalı benim bir konu daha var. Onu da biraz söylemekte de zorlanıyordum hocam. Şimdi tekrar bakıyorum ve onu söyleyeceğim size. Evet, flebotomi değil mi hocam? Bir Evet. diğer konu da flebotomi. O da kan verme mevzusu. Yani bizim özetle Kan verme ya da kan bağışı yaparken kullandığımız usulle kan verme diyebiliriz. Aslında flebotomi onun teknik tıbbi tabiri ama onun yerine kan verme dersek, yani düşünün, Kızılay'a gidip bağış amaçlı kan verdiğiniz herhangi bir zaman dilimindeki, kan bağışı yaptığınız işleme tıbbi anlamda biz flebotomi diyoruz ama yani siz onu çok daha rahat söylenebilir ve daha rahat algılanabilir bir şekilde kan verme şeklinde ifade edebilirsiniz hocam. tamam. Biz sıradan vatandaşlar ona kan verme diyelim hocam. Şimdi e, hacamat konusu ve kan verme konusu ikisi birbirine benziyor gibi ama anladığım kadarıyla tıbbi olarak da çok sert ve keskin ayrılıkları var. Hacamattan başlayalım. Hacamat nedir? Nasıl yapılıyor? Sonra kan vermeye başlayalım. Sonra bazı derinlemesine benim de seyircilerden gelen sorunlarım var. Onlarla devam edeceğiz. Evet. Metin hocam şöyle, yani aslında hacamat konusu bir kere, dürüstçe ifade etmek lazım ki benim profesyonel alanım değil.
Çünkü ben bir kardiyoloji doktoruyum ama yani hacamat, tıbbi, teknik anlamda, her ne kadar Peygamber Efendimizin sünnetinden bugüne uygulana gelen bir yöntem olsa da maalesef, modern tıbbi literatürde ancak alternatif ya da destekleyici tıbbi yöntemler kategorisinde kendisine yer bulabilmiş bir yöntem. Dolayısıyla, yani, hacamat konusu gündeme geldiğinde biraz çekingenlik var. Literatüre baktığınızda, işte, eğer doktorunuz uygun görüyorsa, müsaade ediyorsa ya da tıbbi endikasyonlar hacamat yapmanızda herhangi bir mahsur görmemişse uygulanabilir gibi ifadelerle biraz çekingen, biraz ürkek bir bakışla bugüne kadar gelmiş. Çok yaygın bir şekilde uygulanıyor ve şu bilgiyi de paylaşmakta bir mahzur yok bence. Sizin söylediğiniz gibi dini kaynaklarda Peygamber Efendimizin sünnetinde de hacamat çok önemli yer tutuyor. Peygamber Efendimizin, Tıbb-ı Nebevi kitaplarında, hacamat yaptırdığını, hacamat yaptırılmasını da sahabe efendilerimize tavsiye ettiğini biz yine bu nebevi kaynaklarda rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun hatta zamanı, zamanlaması, yapılması gereken uygun olan günler, uygun olmayan günler konusunda da yine hem alimlerin hem de hadis külliyatını toplayan, eee, alim kişilerin, hangi günlerde, hangi ayın hangi zamanında, hangi günlerinde ya da yılın hangi mevsimlerinde, hangi aylarında yapılması veya Peygamber Efendimizin tavsiyesi hususunda da yine merak edenler çok detaylı, bilgiler rahatlıkla ulaşabilirler. Ben de bu kapsamda hacamat dediğimizde aslında herkes aşağı yukarı hacamatın ne olduğunu biliyor. Tıbbi tabirle ıslak kupa tedavisi diye, wet cupping diye geçiyor tıbbi literatürde ama biz bunu negatif basınçlı herhangi bir şişenin içerisine, cildin üzerine ince, yüzeyel kesikler atılarak negatif basınçla ciltteki yüzeyel kan dolaşımının, fazlalığını tabiri caizse venöz kanı, kapiler düzeydeki yani kılcal damar düzeyindeki toplar damarlardan kanın halk tabiriyle kirli kan diye tabir edilen kanın alınması şeklindeki bir tedavi yaklaşımı. Dolayısıyla hacamatın tıbbi tabiri bu. Ama hacamat ne tür hastalıklara faydalıdır ya da ne tür hastalıklar için yardımcı destek tedavi olarak kullanılabilir derseniz yine dediğim gibi ben alternatif tıp uzmanı değilim ama bütüncül bir bakışla ele aldığınızda pek çok hastalıkta, tıbbi destek amaçlı kullanılabilir olduğunu yine literatür bilgilerinden rahatlıkla görebiliyoruz. Bunların başında yine bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklar, romatizmal hastalıklar, baş ağrıları, özellikle migrenlerde çok büyük faydası var. Yine romatizmal hastalıklarda çok büyük faydası var. Onun dışında yine, immün sistemle ilgili, bağışıklık sistemiyle ilgili bazı hastalıklarda, cilt hastalıklarında, kardiyovasküler hastalıklarda hipertansiyon ve lipid profilinin düzelmesine katkıları olduğuna dair yine tıbbi literatür bilgileri var. Hacamat dediğimiz konu kabaca böyle. Ama flebotomi dediğimiz ya da sizin az evvel hani kolaylaştıralım ve insanlar rahatça ifade etsin, anlasınlar dediğimiz, kan verme işlemi ise çok daha günümüze yakın, çok daha modern tıbbın, kullanım alanına girmiş, bir yaklaşım. Bunun tıbbi literatürde karşılığı olan tedavi seçenekleri de yine, endikasyonları, sınırları belirlenmiş bir tedavi yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Onun yanında yine biz, çok sıklıkla görüyoruz. Özellikle, acil kan ihtiyacı olan kişiler için kan bağışı yapılması birçok devlet tarafından, birçok, kan bağışı alan, toplayan kurumlar, vakıflar, dernekler tarafından halkın teşvik edildiği bir konu. Dolayısıyla biz flebotomi dediğimiz şeyde hem bir bağış hem de bir tıbbi endikasyon yönünü tartışmamız gerekiyor. Şu anda konuştuğumuz bölüm tıbbi endikasyon olduğuna göre tıbbi endikasyonu özellikle, bazı kan hastalıkları var ki bunlarda mutlaka flebotomi yapılması yani kan verilmesi bir tıbbi gereklilik, zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar yine çok fazla literatüre boğmak istemiyorum, gündemimizi ama polistemia vera gibi, hemokromatozis gibi ya da porfirya gibi bazı hastalıklarda hastanın vücudunda demir birikmesini ya da kan hücrelerinin yoğunluğunun azaltılmasının gerektiği durumlarda bu tür hastalardan kan alınması gerekiyor. Bağış meselesini dediğim gibi onu tamamen gündemimizin dışında tutarak tıbbi endikasyonlar anlamında söylüyorum bu. Pekâlâ. Şimdi,
Hocam gelelim biraz daha böyle hacamat konusuyla alakalı bazı detaylar. Biz sizinle programdan önce konuştuğumuzda kimler hacamat yaptırabilir ya da yaptıramaz konusundan bahsederken özellikle yaşanan coğrafyayla alakalı olarak çok net bir şey söylediniz. Ve dediniz ki hacamatı sadece sıcak bölgelerde yaşayanlar yaptırdığı zaman bir anlamı var. Onun dışında belli oranlarda tehlike arz ediyor dediniz. Detayları siz anlatır mısınız? Evet, şöyle bir küçük düzeltme yapayım Metin hocam. Tehlike değil de yani istenilen tıbbi faydayı sağlayamama gibi bir Tamam. ihtimalden söz ettik. Dolayısıyla yani bu bilgiyi tavsiye edelim ama sonrasında yani benim özellikle dikkat etmeye çalıştığım konu spekülatif konuşmamak. Yani gerçek neyse, tıbbi doğru neyse onu izleyicilerimizle, takipçilerimizle paylaşmak. Dolayısıyla bu tavsiye için de ayrıca özür dilerim ama meselemiz şu hocam. Biz bunu Peygamber Efendimizin pratiğinden aldığımızda gündemimize tabii ki yaşanılan coğrafya yani Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Arabistan coğrafyası çok sıcak bir bölge. Dolayısıyla benim bu konuyla alakalı dikkatimi çeken literatür bilgisi şuydu. Bu literatürden kastım aslında modern tıbbi literatür değil. Çok eski yani tarihi literatürler. Peygamber Efendimizin Tıbb-ı Nebevisini araştıran mesela İbn Kayyim el-Cevziye gibi alim kişilerin Tıbb-ı Nebevi'ye dair yazdıkları kitaplardaki bir detaydan bahsediyorum size. Burada anlatılan şey şu. Hacamat dediğimiz yöntem sıcak memleketlerde, Suudi Arabistan'da, Orta Afrika gibi yani güneşin çok hararetli olduğu bölgelerde insanlar için faydalı. Ama mesela siz İskandinavya'da yaşıyorsanız, diyelim Kanada'da yaşıyorsanız, Almanya'nın işte efendim kuzeyinde yaşıyorsanız ya da atıyorum Alaska'da yaşıyorsanız size hacamatın doğrudan bir faydası olmaz. Olsa da istenilen fayda, istenilen tesir elde edilemez. Dolayısıyla buralarda eski tabirle yine literatüre sadık kalmak için söylüyorum. İbn Kayyim el-Cevziye'nin kitabında fast diye geçiyor. Buna damarın yarılması, damarın kanatılması diyebiliriz doğrudan. Buna yine tıbbi literatürde Latince'de venoseksiyon yani toplar damarın kesilmesi diyebiliriz. O zamanlarda tıbbi teknoloji bizim bugünkü kullandığımız yani damar yoluna hassas bir steril koşullarla iğneyle girilmesi, vakumlu plastik torbalarda kanın toplanmasına imkan verecek o günün şartları olmadığı için o gün bu bahsettiğimiz fast ya da venoseksiyon ya da damarın yarılması dediğimiz tıbbi yöntem daha ziyade soğuk memleketler için öneriliyor. Burada yine çok ciddi aslında hepimizin yani bu tıbbi literatüre, tıp bilgisine aşağı yukarı hakim olan herkesin kabul edebileceği fizyolojik bir gerçeklik ve geçerlilik var. Bu söyleyeceğim şeyi eminim ki herkes kendisi de çok rahatlıkla hayatında tecrübe etmiştir. Mesela sıcak günlerde ya da eğer bulunduğumuz ortam aşırı sıcaksa, farz-ı muhal bir hamama ya da saunaya girmişseniz hepimizin cildi aşırı derecede kızarır, pembeleşir ve terlemeye başlarız. Bu aslında bizim vazodilatasyon ya da damar genişlemesi dediğimiz durumdur ve kılcal damarlar genişleyerek vücudumuzu bir anlamda termoregülasyon yani klimatizasyon amaçlı kanın ne kadar yüzeye temas edebilirse, ne kadar çok kan yüzeyde dolaşabilirse o kadar rahat soğutabilme ve vücut sıcaklığını düşürebilme gibi bir etkisi olacağından sıcak memleketlerde daha fazla terleme ya da cildin daha fazla kanlanması yani cilt yüzeyinin daha fazla kanlanması gibi bir fizyolojik durum var. Bunun tam tersine bakalım. Diyelim ki çok soğuk bir havada dışarı çıktınız. Elinizde eldiven yok. Yüzünüzde işte sizi örtecek, koruyacak bir bereniz ya da bir atkınız yok. Mesela hemen eve geldiğinizde ellerinizi soluklaştığınızı, yüzünüzün, burnunuzun, kulaklarınızın soluklaştığını görürsünüz. Neden? Bu sırada da tam tersi yani kan dolaşımı kendisini, vücut sıcaklığını muhafaza edebilmek amacıyla bu sefer kan içeriye doğru tabiri caizse saklanmakta, dışarıya yani cildimize ve dış organlara ihtiyacı olan kadar, ona yetecek kadar iskemi yani kansızlık problemi yapmayacak kadar kan göndermekte ve bunu sağlamak için de damarların büzüşmesi, tıbbi tabirle vazokonstrüksiyon yapmaktadır.
Dolayısıyla siz eğer bir soğuk memlekette yaşayan bireyseniz hacamatın kan damarlarının yüzeye hücum ettiği, genişlediği ve ciltin hemen altında yoğun bir kan dolaşımının olduğu sırada sağlayacağınız faydayı soğuk bir memlekette sağlama imkanınız dolayısıyla olmayacaktır. Buradaki farklılık yani aslında baktığınızda ta 1250'li 1300'lü senelerde yazılmış Tıbb-ı Nebevi kitaplarında bu detay benim gerçekten çok ilgimi çekti. Sonrasında bununla ilgili tıbbi literatür araştırması yaptığımda bunun çok öncesi yani Orta Çağ'da İskandinavya'da, Finlandiya'da, İsveç'te, Almanya'da, Alaska'da uygulanan bir tıbbi yöntem olduğunu ama literatüre gerçekten nasıl ki hacamata biraz soğuk ya da mesafeli davranılıyorsa bu bahsettiğimiz flebotomi ya da venöseksiyon dediğimiz o uygulamaya da biraz uzak bakılmış. Dolayısıyla böyle bir literatür karşılaştırmasına ben rastlamadım. Ama burada bahsettiğim şey tamamen olayın fizyolojisiyle alakalı bir şey. Soğuk memleketlerde yaşıyorsanız hacamattan istediğiniz faydayı, beklediğiniz faydayı göremeyebilirsiniz. O tür memleketlerde eski tabirle venöseksiyon, yeni tıbbi literatür bilgisiyle flebotomi ya da donation dediğimiz yani kan bağışı sizin için istenilen faydayı sağlayabilir. Burada dikkat çekmemiz gereken ve bence bu videoda yani bu paylaşımda izleyicilerimizin, takipçilerimizin anlaması ve belki de öğrenmesi gereken temel farklılık bu diyebilirim. Evet, şimdi bana çok sayıda soru geldi demiştim. Bunlardan bir tanesi Norveç'ten yazan Burcu Hanım. Diyor ki Norveç'te yaşayanlar yaptırabilir mi? Çok teşekkürler demiş. Dolayısıyla Burcu Hanım'ın Tam sorusuna da biz aslında az evvel söylediğimiz konu Metin evet, Hocam. Yani Norveç neredeyse yaşanılabilir en kuzeydeki en soğuk coğrafya diyebiliriz yeryüzündeki. Dolayısıyla bu tür soğuk coğrafyalarda, İskandinavya'da, işte dediğim gibi Alaska'da, Avrupa'nın kuzeylerinde yaşayan insanların hacamat yerine belli aralıklarla flebotomi yani kan vermesi işlemi ameliyesi onlar için çok daha faydalı diyebilirim bu anlamda. tamam. Başka sorular da var hocam. Müsaadenizle onları da size aktarmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi diyor ki merhaba Metin Bey, bir yılda kaç defa hacamat olmak gerekiyor diyor. Yani hacamat yaptıranlardan biliyorum ben. İşte önümüzdeki 6 ay boyunca bir daha yaptırma fakat 6 ay sonra mutlaka bir daha yaptırman lazım gibi şeyler söyleniyordu. Bunun tıbbi olarak bir karşılığı var mı? Hocam, hacamat konusu nihayetinde bir kan verme işlemi ve siz eğer ki kan değerleriniz kan verme işlemini aynı şey flebotomi için de geçerli bu arada. Yani kan bağışı yapmak isteyenler için de geçerli. Normalde 2 defa yani senede 2 defa rahatlıkla yapılabilir. Hem hacamat için söylüyorum hem de kan verme yani flebotomi işlemi için söylüyorum. Ama bu 2'den 4'e kadar da çıkartılabilir. Fakat eğer konumuz hacamatın tıbbi faydalarından ya da flebotominin tıbbi faydalarından yararlanmaksa, işte flebotomiyi endike kılan, zorunlu kılan bir durumunuz söz konusuysa ya da hacamattan fayda gördüğünüz bir rahatsızlık varsa söz konusu olan yine doktor kontrolünde tavsiyeleri neticesinde takipler gerektirdiğimiz, istediğimiz bize tıbbi imkanları, yeterlilikleri sunuyorsa yani kan sayımı parametreleriniz öyle bir flebotomiye ya da hacamata izin veriyorsa yani her ay bile yaptırılabilir. Ama dediğim gibi burada doktorun takibi, kontroller, kan değerlerinizin böyle bir işlem için yeterli olması şartıyla böyle bir şey müsaade edilebilir. Ama bizim için ideal olan 2 defa maksimum senede sadece tıbbi destek amaçlı kendimizi daha iyi hissetmek, varsa bir takım rahatsızlıklar bunları bu tür bir yöntemle tedavi etme amaçlı, koruyucu tıp amaçlı böyle bir tercihte bulunuyorsak 2 veya maksimum 4 defa yaptırabiliriz. Tamamdır hocam, çok teşekkürler. Başka bir seyircimiz diyor ki anemik yani kan rahatsızlığı olanlar değil mi? Hacamat yaptırabilir mi? Kimisi hayır, kimisi evet diyor. Siz ne dersiniz diyor. Şöyle, yani, aneminin de birçok türü var. Tabii ki burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki aplastik anemi kansızlık demek, kan eksikliği demek, yani, tıbbi anlamda. Eğer aplastik anemi gibi kanın üretimiyle ilgili bir problem varsa,
Allah korusun lösemi gibi yani bir kan hastalığı, kanamaya yatkınlık ya da kan üretimiyle ilgili bir problem varsa, onun dışında demir eksikliği, B vitamini eksikliği, böbrek yetersizliği gibi kan üretimini engelleyen bir takım rahatsızlıklar varsa bu tür insanların gerek hacamat gerekse kan verme yani flebotomi işlemlerinden uzak durması gerekir. Burada yine dediğim gibi tıbbi zorunluluklar varsa bu işlemler yapılabilir ama yine doktorlar, istedikleri, kan parametrelerini, bunların içerisinde hemoglobin olabilir, işte eritrosit dediğimiz kırmızı kan hücrelerinin sayısı olabilir, hematokrit değerleri olabilir. Bütün bu bahsettiğimiz değerler normal parametre sınırları arasında ise bu süreçte bu tür bir tedaviden destek umarak böyle bir yönteme başvurulabilir. Ama dediğim gibi ciddi kan hastalıkları, kanama yatkınlığı ya da işte aplastik krizler gibi kemik iliğinin baskılandığı ya da atıyorum immünsüpresif tedavi gibi kanser tedavileri, kemik iliğinin baskılandığı bir takım tedaviler ya da ilaçlar kullanan kişilerde, kimselerde hacamat ya da flebotomi söz konusu olmaz. Teşekkürler. Şimdi hocam kendi deneyimimden bir şey sormak istiyorum. Bir yakınımı hacamat için götürmüştüm, hacamat yapan profesyonel birine. Hacamat yaptı. Bittikten sonra ona böyle bir şey verdi, bal verdi. Onun herhalde bir anlamı var. Yani bir an önce kan yapsın diye mi verdi bilmiyorum ama böyle şu kadar parça küçük. Gördüğüm kadarıyla başkalarına da yapıyordu. Herkese veriyor bu baldan. Bu soru da onunla bağlantılı. Hacamat sonrası çok halsizlik oluyor. Sebepleri nedir? Devam etmeli miyiz diyor. Acaba bu o halsizliğe karşı falan mı bir şey veriyorlar? Bilmiyorum, bu soruya ne dersiniz? Şöyle hocam tabii hacamatta hani halk arasında bu dediğim gibi tıbbi literatürde vagal senkop diye geçer, vagatoni diye geçer ama biz buna hani halk arasında kan tutması deriz. Bazı insanlar kan görmeye, kesilmiş bir yer görmeye ya da yaralanmış birinin yarasına bakmaya tolere edemezler. Yani bu Evet. aniden tansiyon düşüklüğü ve bununla ilgili hatta bayılma derecesinde ani tansiyon düşmeleri yaşanabilir. Burada belki en önemli sebep, birinci sebep bu diyebiliriz. Yani vagal senkop ya da işte yine az evvel parantez içinde, tırnak içinde kan tutması diyebiliriz. Kişiler bunu tolere edemeyebilirler. Kendilerinde de olsa bu bayılma hissi ya da baygınlık, fenalık, halsizlik hissi olabilir. Bir başkasını görseler de olur. Genelde bu tabloda eş zamanlı olarak işte bir güçsüzlük, fenalık hissi, soğuk terleme, yani kulağında uğuldama, esneme, bir yere dayanma ya da bir yere oturma isteği olabilir yani o sırada. Genelde bununla ilişkilidir. Eğer yok efendim bende böyle bir durum yok, ben bunu gayet rahat tolere edebiliyorum diyorsa bir başka sebep aşırı kan alınması olabilir. Farz-ı muhal o kişide normalde gerçekten az evvel sorduğunuz soruyla bağlantılı olarak söylüyorum anemik değildir ama anemiye yakın sınırlarda bir kan değeri vardır. Bu hastadan birazcık fazla miktarda kan aldığınızda o kan seviyesindeki düşüklük ya da hipovolemi yani kanın vücuttan çekilmesinin meydana getirdiği volüm azlığı da yine bir halsizleşmeye sebep olabilir. Gelelim sorunuzun o balla ilgili kısma. Yani böyle bir sorun yaşamışsa ya da yaşama ihtimali varsa bir kişi onu dinlendirmek lazım. Bizim ona Trendelenburg dediğimiz bir pozisyonda, yani bu aslında bayılan ya da fenalık hissi yaşayan herkes için geçerli bir tıbbi yardım bilgisi. Bunu o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Yani düz bir zemine yatırarak, bu yatak olur, çekyat olur, yer olur yani o an neresiyse en düz, en temiz yere yatırıp ayaklarını da yani yaklaşık 60-70 santimetre bir mesafeye kaldırarak bir kişinin desteklemesi, tutması birkaç dakika içerisinde, bilemediniz 3-5 dakika içerisinde o kişiyi kendine getirir. Böyle bir durumda bu hastayı yani yarım saat, 1 saat dinlendirmek, olduğu pozisyonda tutmak. Eğer gerçekten tansiyonu çok düşmüşse ne bileyim bir tuzlu ayran içirmek ya da işte ne bileyim bir işte sizin söylediğiniz gibi bal şerbeti içirmek ya da efendim çok ihtiyaç varsa bir serum takmak söz konusu olabilir. Bütün bunların anlamı bence o bahsettiğiniz arkadaşınıza hacamat tedavisi uygulayan kişinin belki de bir tecrübesi, yani bal ile onu takviye etmek, yani o biraz enerji verecek, belki onun o fenalık hissini, içindeki o baygınlık hissini giderecek bir seçenek olarak kullanıyor olabilir yani. Evet, öyle gözüküyor. Hocam başka sorular da var. Müsaadenizle onları da sormak istiyorum. Bir tanesi tabii siz şimdi kardiyolog olarak kalp ve damar hastalıkları uzmanısınız. Bir soru vardı yani hacamatı işte tam kalbin arkasından bir yerde yapılmasının bir faydası var mı gibi bir soru vardı. Ne kadar teknik bir soru, ne kadar
halk arasında konuşulan bir şey bilmiyorum bu arada. Valla bir kez daha söylüyorum, ben hacamat uzmanı değilim. Dolayısıyla yani hacamatı teknik olarak uygulayan ya da uygulama pratiğini sadece teorik olarak biliyorum. Dolayısıyla yani kalbin tam hizasında arkadan veya önden yapılacak bir hacamatın neye ne kadar faydası olur, bu benim bilgi dağarcığımın dışında. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hacamatla ilgili belli rahatsızlıklar için belli lokasyonlar tarif edilmiş. Dolayısıyla bu işin uzmanları, yani holistik tıp ya da bütünleyici tıp veya hacamatla ilgilenen arkadaşlar, hekimler ya da bu işin uzmanları bu konuda çok daha detaylı bilgiye mutlaka sahiptirler. Ama benim mesela Peygamber Efendimizin pratiğinde de, yani Tıbb-ı Nebevi'de de gördüğüm uygulama alanları yoğunluklu olarak ensenin üst tarafı, yani bizim tıbbi tabirle oksipital bölge dediğimiz, yani başla boyunun birleştiği yer, boyunun üst tarafı, 2 omuz ve 2 kürek kemiğinin ortası gibi bölgeler. Bunun dışında ihtiyaca göre belki uygulanan başka yerler ya da lokasyonlar vardır ama ben bu konuda dediğim gibi çok detaylı bir bilgiye sahip değilim. Tabii bu arada herhalde söylememiz gereken şeylerden bir tanesi hacamat öyle ya da böyle insanın vücuduna bir müdahale anlamına geliyor. Bunun mutlaka profesyonellerin ve hijyen konusundaki belgesi, bilgisi, belgesel onlara yaptırılması konusunu zaten artık söylemeye bile gerek yok diye düşünüyorum herhalde. Evet. Yani ben de bu konuda zaten bu hatırlatmanız çok değerli Metin Hocam. Yani hem yetkilendirilmiş, bu anlamda eğitim almış, sertifikalandırılmış, hani Türkçe tabirle merdiven altı olmayan, sıhhi açıdan, hijyen açısından, sterilite açısından istenilen tıbbi koşulları sağlayan yerlerde uzmanların ve bahsettiğimiz tıbbi gereklilikler ve varsa tıbbi mahzurları da elimine ederek, bunları da göz önünde bulundurarak yetkin kişiler tarafından yapılıyor olması bence de çok değerli. Evet. Hocam bu konuyla alakalı son bir sorum var. Sonra da çok daha fazla uzatmayacağım. Zaten siz büyük genel anlamda çerçeveyi çizmiş oldunuz. Diyor ki seyircilerimizden bir tanesi, tarih boyunca farklı kültürlerde uygulanmış olmasına rağmen modern bilimsel çalışmalarda etkileri üzerine kesin sonuçlara ulaşılamamış olması sizce yöntemsel eksikliklerden mi kaynaklanıyor? Yoksa hacamatın etkileri daha çok plasebo etkisiyle mi açıklanabilir? Şöyle, bunun doğrudan plasebo ile ilişkili olduğunu düşünmüyorum. Yani yüzyıllardır, belki bin yıllardır bilmiyoruz, uygulana gelen bu tür yöntemlerin yani tamamen plasebo etkisiyle ilişkili olduğunu, yani tabiri caizse plasebo kelimesini de belki açıklamakta fayda var. Yani bir kişiye o işlemi uygulamakla uygulamamak arasında tıbbi açıdan herhangi bir değişiklik yok. Sadece ona psikolojik açıdan bir katkı, bir destek sunuyor anlamındaki bir faydadan bahsediyoruzdur. Plasebo etkisi bu demektir. Dolayısıyla hacamatı bu derece küçümsemek bence doğru değil. Birincisi bu. Yani sorunun negatif kısmını bu şekilde olayın dışına çıkarttıktan sonra asıl sorduğunuz soru, en başta da söylediğim şeyi bir daha söylüyorum. Bu konu İslami literatürde çok anlamlı ve çok değerli. Hatta bunun Miraç'ta Peygamber Efendimiz'e defaatle gündeme getirildiği ve bunu ümmetine tavsiye et ve bunu sen de uygula şeklinde kendisine bu şekilde hatırlatıldığı yine bahsettiğim Tıbb-ı Nebevi kitaplarında geçiyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz hem kendisi uygulamış hem de sahabelere uygulatılması konusunda ciddi tavsiyede bulunmuş. Hacamat yapan ve yaptıran kişilere para ve hediye verilmesini kabul etmiş. Hacamattan alınan parayı da helal görmüş. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda bizim Peygamber Efendimizin yani bu tür tedavi yöntemleriyle ilgili bir hikmeti mutlak anlamda olduğunu bizim bir kere yani bu anlamda iman etmiş ve bunu bu şekilde kabul etmiş olmamız gerekiyor. Bir Müslüman hekim olarak benim olaya bakışım bu. Ama sizin söylediğiniz anlamda neden tıbbi literatür yetersiz? Bence bunda birazcık yani bu konunun İslami literatürün bir parçası olmasından dolayı azımsanan ya da küçümsenen bir tarafı olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Bu olayın psikolojik yönü. İkincisi, bu tür işlemlerde maalesef biraz ben yaptım oldu şeklinde bakışlar vardır. Dolayısıyla modern tıpta eğer bir konuyu literatüre sokmak istiyorsanız bunun belli analitik yöntemleri vardır. Belli literatür değerlendirmesi için
bir çalışmada mesela çift kör dersiniz. Yani bir gruba yaparsınız, bir gruba yapmazsınız. Ama bu her iki gruba uyguladığınız veya uygulamadığınız yöntemlerdeki grupların yani hem insanların sayısı olarak, cinsiyet olarak, yaş olarak, risk faktörleri olarak eşit olması gerekir ve uyguladığınız veya uygulamadığınız gruplar arasında belli istatistiki parametreleri de o anlamda yani otoriteler tarafından değerlendirildiğine evet bu düzgün bir tıbbi çalışmadır diye onay alması gerekir. Dolayısıyla bu yeterlilikler olmadığı için muhtemelen birazcık hacamat konusu yani böyle alternatif tıbbın konusu ya işte bu holistik tıp, bütünleyici tıp bakışı gibi biraz azımsandığı için istediğimiz anlamda ciddi literatür bilgilerinin olmadığını ben de maalesef gözlemliyorum. Ama size çok daha ilginç bir şey söyleyeyim. Yani ben bir kardiyoloji doktoruyum. Daha önceki görüşmelerimizde bakın sizinle konuşmuştuk. Hacamatın ya da kan vermenin hipertansiyona çok ciddi anlamda olumlu etkisi var. Ben şimdi hipertansiyonda hacamat yaptırın ya da flebotomi yaptırın diyebiliyor muyum insanlara? Hayır diyemiyorum. Peki demeli miyim? Eğer elimde gerçekten yeterli literatür, vaka sayısı olsa neyi, hangi hastaya kaç cc kan alınması gerektiğini, nereden alınması gerektiğini, işte bizim bahsettiğimiz modern tıbbın tanımladığı gibi tanımlayabilecek elimizde kılavuzlar, tıbbi tabirle guideline'lar olsaydı biz o zaman belki diyecektik ki efendim siz gidin şu kadar kendinizden kan aldırın. Ya da gidin efendim şu kadar kan alabilecekleri bir hacamat yaptırın. Belki biz bunu hipertansiyon tedavisinde tartışıyor ya da bir doktor olarak, bir kardiyolog olarak hastalarımıza öneriyor da olabilirdik. Şu anda maalesef o noktada değiliz. Ama ben size şunu hatırlar mısınız? Daha önceki konuşmalarımızda bir lastikçi örneği vermiştim. Bazı izleyicilerimiz beğenmişti. Bazıları ise yani lastikçi örneğini biraz böyle saçma bulmuştu. Ama sizin her gün şeker ya da tansiyon için aynı ilacı kullanmak zorunda olduğunuz bir tedavi protokolü sizi tedavi etmiyordur. Sizi sadece idame ediyordur. Ve kullanılan tansiyon ilaçları için konuşuyorum. Bunlardan bir kısmı vücuttaki suyu atarak kanın volümünü düşürmekte, yani miktarını düşürmekte ve tansiyon düşürücü etki göstermekte. Bir kısmı kalbin kasılma gücünü azaltarak, yani pompa gücünü, düşünün 3000 devirle çalışan bir su pompasını 1500 devire düşürürseniz o su pompasının ya da hidroforun basıncını düşürmüş olursunuz. Bu mantıkla çalışıyor ilaçların bir kısmı. Bir başkası ise damar yatağını genişletiyor. Dar bir yerde suyun akış hızı basınç olarak daha yüksektir. Geniş bir borunun içerisinde akan suyun basıncı ise daha düşüktür. Şimdi bakın hem idrar söktürücüler hem damar genişleticiler hem de kalbin kasılma gücünü azaltarak etki gösteren ilaçlar. Her hangisi olursa olsun bunların hepsi her gün size ilaç kullanmayı zaruret olarak karşınıza koyuyor. Peki ben size söylüyorum hipertansiyonda acaba aradığımız gerçek tedavi bunlar olmayabilir mi? Yani belki vücuttan fazla olan kanın çekilmesi, alınması, dolaşan kan miktarının azaltılması ya da optimize edilmesi, dolaşımdaki yani hidroforlarda ya da kalorifer sistemlerinde ya da sizin evlerinizde kullandığınız kombi sistemlerinde belli basınç ayarları var. Size kullanma talimatında diyor ki işte efendim bakın şu ibre şu kırmızı çizgiye gelmişse şurada tahliye vanası var. Bundan burayı çekin bir miktar su boşalacak. O su boşaldıktan sonra işte basınç optimum aralığa gelecek. Bundan sonra rahat kaloriferinizi ya da efendim kombinizi kullanabilirsiniz diyorlar. Biz de kapalı devre çalışan bir sistemiz. Yani size kombiciniz efendim şu sıvıyı kullanın, borularınız genişlesin ya da efendim işte motorunuzun devrini düşürün falan gibi tavsiyelerde bulunmuyor. Size diyor ki şuradan tahliye vanası var. Bunu çekin. Birazcık buradaki sıvı miktarını azaltırsanız dolaşan su miktarını basınç düşecektir diyor. Bu mantıkla bakarsak hacamat ya da flebotomi gerçek tıbbi değerini bulabilir. Ama bir kez daha söylüyorum. Literatür konusundaki bizim bugünkü modern tıbbın desteklediği yani buna kanıta dayalı tıp diyoruz biz. Kanıta dayalı tıbbın desteklediği yeterli literatür, çalışma, vaka sayıları olmadığı için maalesef biz bu tedavi yöntemlerini bu anlamda hastalarımıza öneremiyoruz. Anladım.
Hocam çok teşekkürler. Çok değerliydi bu bilgiler. Belki benim burada söyleyeceğim bir şey var. Yani sizin az önce bahsettiğiniz İslami literatürde hacamatın yeri ne kadardır kısmı. Ben sizinle bu programa yapacağım konusunu yapmaya karar verdikten sonra arada bazı bu konuyla alakalı İslami anlamda bilgilerine güvendiğim birileriyle çok kısa ayaküstü konuştum. Yani bazı şeylerin o kadar da çok net olmadığını, iyice bakılması gerektiğini söylediler. Ben yani öyle ya da böyle yapılıyor ya da yapılmıyor demiyorum. Fakat İslami kaynaklara bir kez daha derinlemesine bu konuyla alakalı bakılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki sizin ve benim şu andaki direkt ilgi alanımız bu değil. O yüzden ben şahsen çok da fazla buna girmek istemiyorum. Hocam tekrar çok teşekkür ederim. Çok sağ olunuz. Güzel bir program oldu. Burada bitirelim. Hacamat konusunu kimler hacamat yaptırabilir? Kimler yaptırmasa daha iyi ya da yaptırırsa daha iyi olur? Hacamat mı yoksa kan verme mi? Onunla alakalı bize değerli bilgiler verdiniz. Özellikle yaşadığımız coğrafya, belki kendi şahsi durumumuzla alakalı bilgileri bu videoyu seyredenler kendilerine göre kendileri karar verip ona göre bir değerlendirmede bulunabilirler. Evet, bir kez daha hatırlatalım. Lütfen yorumlara bir şeyler yazmayı, belki soru sorabilirsiniz, belki bir teşekkür gibi not bulabilirsiniz ya da arkadaşlarınızla bu videoları paylaşmayı ihmal etmeyin. WhatsApp gruplarında paylaşabilirsiniz, Telegram gruplarında paylaşabilirsiniz. Elbette ki üye olmanızı rica ediyoruz. Ve ayrıca hocamın program başında da söylediğim gibi YouTube kanalı da artık bugünden itibaren, bu haftadan itibaren yayında. Lütfen orayı da takip alın. Hem kısa videolarla hem uzun videolarla sağlıklı beslenme ve kalp damar sağlığı konusundaki videolarıyla hocam sizin karşınızda olacak diyelim. Linki de açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz deyip tekrar teşekkür ederiz. Hocam tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Metin Hocam.